Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz gerçekten de dolu dolu olacak. Bu aralar arkadaşlar özellikle iki altcoin'e yüklenmeye başladım. Bunlardan sepetlerime ciddi manada ekliyorum. Bu iki altcoin'i açıklayacağım sizlere. Ve arkadaşlar piyasaları analiz edeceğiz. Piyasalarda neler oluyor? Bu iki altcoin neden çok önemli? Sebeplerini de sizlere söyleyeceğim. Videomuza hızlıca başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar önce Bitcoin'den analizlerimize bir başlayalım. Bitcoin'de dün gece sert bir düşüş geldi. Fakat bu beklediğimiz bir hareket miydi? Beklediğimiz bir hareketti arkadaşlar. Özellikle çekmiş olduğumuz son short videolarında sizlere demiştim ki piyasadaki yatırımcıları sallayacaklar. Yani piyasadaki yatırımcılar satsın çıksın diye amaçları bu arkadaşlar. Özellikle hatta o short videomuzu bulabilirsem hemen sizlere göstereyim. Altcoin'lerde son sabırlar şeklinde cumartesi günü bir short videosu çekmiştim ve bu videoda yatırımcılara artık gemiden atmak istediklerini söylemiştim sizlere. Bitcoin'de baktığımızda 111.796 dolara milimetrik bir iğne attı arkadaşlar. Gerçekten de tam milimetrik. Şuradan baktığımızda bizim destek noktamız 111.796 dolar ve Bitcoin'in döndüğü yer 111.800 dolar seviyesi. Şu anda güncel fiyat olarak 112.500 dolar seviyelerinde. Burada arkadaşlar destek olarak 111.796'yı baz almamız gerekiyor. Direnç seviyesi olarak da 115.943 dolardaki seviyeyi Bitcoin'de direnç olarak alabiliriz. Burada zaten grafiğimi biraz daha daralttığımda arkadaşlar şu seviyelere kadar Bitcoin inse bile bizleri paniklettirmez. Buradaki seviye 96.300 dolar seviyeleri, çünkü burada haftalık yükselen bir trend var. Buradan yükselmiştik bildiğimiz gibi. Burayı test edip de geri yukarı giderse bile bizleri paniklettirmez. Buradaki seviye bana göre son seviye. Yani buradan aşağısı artık tehlike sinyalleri başlıyor demek. Bundan dolayı da Bitcoin'in şu anda 112.500 dolar seviyeleri bana göre hala güzel seviyeler, orta seviyelerde yer alıyor. Hemen Bitcoin'in dominansına bakalım. Dominansta özellikle yükselişli ilerlediğini gözlemliyoruz. Haftalıkta biraz daha iyi olacaktır. Haftalıkta geçen haftayı Bitcoin'in dominansı yükselişli olarak kapattı ve bu haftada yeşil olarak açtı. Gördüğünüz gibi altcoin'leri biraz daha öteliyorlar. Yani yükselişini öteliyorlar ki altcoin'lerini çoğu yatırımcı satması yönünde bir yol izliyorlar arkadaşlar. Altcoin market cap'e baktığımızda o da düşen trendten milimetrik tepki verdiğini burada gözlemliyoruz. Şu düşen trend sarı çizgi arkadaşlar. Yükselen trendin de beyaz çizgi olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi şu anda beyaz çizgi, yani yükselen trend ve düşen trend arasında sıkıştı arkadaşlar altcoin market cap. Buradan sonrasında benim beklentim bu hafta içerisinde tekrardan yukarıya yükselen trendin üzerine kendisini atması. Burası artık gitgide daralıyor gördüğünüz gibi ve bu daralma tarihi de bizlere bu ayın sonunu veriyor. Yani 26-27 Eylül tarihlerini veriyor. Buradan sonrasında artık yükselen trendin üzerine çıkması demek tüm zamanlar zirvesini kırması anlamına geliyor. Altcoin'lerde fiyatlanmalar anlamına geliyor. Artık her şeyin sonuna çok yaklaşıyoruz. Yani veriler bunları gösteriyor bizlere. Ethereum'da baktığımızda Ethereum'da da birçok yatırımı olan arkadaşımız var. Ethereum arkadaşlar gördüğünüz gibi düşen bir trend vardı burada, sarı çizgi arkadaşlar. Buraya iğneyi attı ve tekrardan yukarı hareketlendi. 4190 dolar seviyesinde. Ethereum'un arkadaşlar özellikle günlük açılışına baktığımızda 4450 dolar. Şu anda hala 350 dolar seviyelerinde geride bulunuyor. Fakat dediğim gibi altcoin market cap'in şu düzeltmesi Ethereum'da ister istemez bu düşüşü getiriyor. Burada baktığımızda şuradan tepki alması önemliydi ve tepkiyi aldı, kendisini yukarıya attı. Solana'da da baktığımızda 218 dolardaki destek noktasından yine tepkiyi aldığını gözlemliyoruz. Şu anda 221 dolar seviyesinde, 238 dolar, 256 dolar dirençleri var önünde ve yükselen trendin Solana hala üzerine çıkamadı. Yükselen trendin üzerine çıkması demek 273 dolara aşması demek. O zaman da arkadaşlar buradaki
kanalın üst bandı 365 dolar Solana için bu noktaya artık baz alabiliriz. Yani 275 doları kırması durumunda bir anda Solana 366 dolar seviyelerine tırmanabilir. Bu hiçbirimizi şaşırtmaz arkadaşlar. Hemen CoinMarketCap'e geliyoruz sizlerle beraber. CoinMarketCap'te korku seviyesi bir nevi 2-3 haftaki önceki seviyelere geldi. Şu anda 47 puandayız ve nötr seviyedeyiz. Yani insanlar ne korkuyor ne açgözlülük var. Altcoin sezonu 100 üzerinden 61 puanda. Hala altcoin sezonu tarafına yakın olduğumuzu gözlemliyoruz. Ve dünkü düşüş birçok yatırımcıyı korkuttu. Gördüğünüz gibi kripto RSI arkadaşlar 29.91'e kadar geriledi ve şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani amaçlarına ulaşıyorlar aslında baktığımızda. Yatırımcılar panikliyor. Düştükçe daha fazlasını alırım şeklinde düşünen de bir yatırımcı kitlesi var. Fakat öyle bir yükselir ki arkadaşlar siz yakalayamadan elinizdeki adetten daha azını almış olursunuz. Bundan dolayı da çok temkinli olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. Videomuzun başında söylediğim gibi iki altcoin'e çok yoğun bir şekilde yatırımlarımı artırmaya başladım. Bu altcoin'lerin uzun vadede güzel kazandıracağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi daha önce kanalımızda sizlere Solana'yı ilk veren kanallardan biriydik. 17 Türk Lirası seviyesindeyken daha sonrasında AVAX arkadaşlar yine ilk verenlerden biriydik. AVAX daha yeni çıkmıştı o zamanlar. Şu anda bildiğiniz gibi fiyatları yükseldi. Yani o zamanlar biz AVAX'ı 2-3 dolardan verdiysek şu anda bile AVAX 25, 26, 30 dolar seviyelerinde. Solana zaten 220 dolar seviyelerinde. Yani bu altcoin'ler ilk çıktığında kanalımızda paylaşılmıştı. Şimdi yine bu şekilde beklentimin olduğu bir altcoin var arkadaşlar. Bu altcoin'i elimde ciddi miktarda artırmaya başladım ve 0.1 doların altında olduğu süreçte de sürekli günlük olarak eklemelere devam edeceğim. Bu token'ın adı Linea arkadaşlar. Bu videoda reklam bulunmuyor, bir tanıtım bulunmuyor. Zaten Linea'da reklam verecek bir firma değil. Bunu az sonra sizler de anlayacaksınız. Arkadaşlar Linea token'dan neden beklentim yüksek? Bunu açıklamak istiyorum. 455 milyon dolarlık bir market cap'i var. Maksimum arzı fazla biraz 72 milyar adet. XRP'den yine düşük baktığımız zaman 15.48 milyar adette dolaşımda Linea var şu anda. Linea arkadaşlar piyasaya bildiğiniz gibi daha bir hafta oldu arkadaşlar Linea çıkalı piyasaya. 0.029 dolar seviyesinde şu anda ve çıkış fiyatından %10 aşağıda olduğunu gözlemliyoruz. 0.1 doların altında ben günlük olarak sepetime sürekli ekliyorum. Çünkü Linea'dan beklentilerim neler? Bunları da sizlere açıklamak istiyorum. Arkadaşlar Binance borsasında Bybit'te, Upbit'te, OKEX'te, Bitget'te, Gate.io, MXC, KuCoin yani bütün büyük borsalarda bulunuyorlar ve Linea'nın kurucusu arkadaşlar ConsenSys'ın da kurucusu Joseph Lubin arkadaşlar. Joseph Lubin kimdir? Ethereum'un kurucu ortağı arkadaşlar. Yani Vitalik Buterin'in ortağı, Ethereum'u ilk kuran kişilerden birisi. Şu anda Linea çok öne çıkan Layer 2 projelerinden bir tanesi ve Joseph Lubin'in de son açıklamasında arkadaşlar elinde Linea tutanlara birçok airdrop yapılacağını zamanlar söylediler. Gerçekten de bu güce sahipler. Çünkü ConsenSys çok büyük firmalardan bir tanesi. Hatta Linea'nın ön satışı bile olmadı. 725 milyon dolar bir fon topladılar. Fakat dediğim gibi ön satış olmadan toplanan bir fon bu. Tamamen firmaların güvendiği bir ekip ve proje olduğundan dolayı bu parayı ön satışa çıkmadan bile topladılar. Büyük borsalarda direkt listelendiler. Yani proje dediğim gibi çok sağlam. İlerleyen zamanlarda işte birçok ağdaki tokenları geri bırakacağını düşünüyorum. Bunların içerisinde işte ZK Science var, Arbitrum var. Yani birçok ağ tokenını geride bırakıp İlk 10'a geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. İlk 10'a geleceğini düşünüyorum. Ve Linea'dan beklentim de XRP'nin fiyatlarını yakalaması. Yani Linea 3 dolar olsa buradan 100x gitmiş oluyor arkadaşlar. Kısaca söylemek gerekirse. Fakat benim hedefim biraz daha makul. Ben 1 dolarda arkadaşlar elimdekilerin %80'ini elimden çıkartırım. Eğer tabii ki airdroplar sürekli devam etmezse. Şimdi Joseph Lubin'in arkadaşlar son açıklamalarına bir bakalım. Joseph Lubin dedi ki
elinde Linea tutanlara çok büyük airdroplar geleceğini söyledi. Bunlardan en büyüğü arkadaşlar birçoğunuzun bildiği MetaMask'ın Mask isimli bir token'ı çıkacak. Bu tarihin en büyük airdrop'unun düzenleneceğini söylediler MetaMask anlamında ve Linea tutanlara da bu Mask token'dan verileceğini söyledi Joseph Lubin. Gerçekten bu çok büyük haberlerden bir tanesi. MetaMask'ı zaten birçoğunuz biliyorsunuz. MetaMask'ın token'ının çıkması durumunda çok ciddi manada fiyatlanabilecek token'lardan birisi ve bunun müjdesini de Joseph Lubin verdi arkadaşlar. Linea topluluk üyeleri token yardımcı programını gündeme getiriyor. Linea token airdrop sonrası %20 düştü. Fakat bunu hemen toparlayacağını düşünüyorum ben. Hani az önce söylemiştim ya, firma arkadaşlar ne reklama para yatırıyor ne de ön satıştan yatırımcının parasına ihtiyaç duyuyor. Buradan hemen sayfayı Türkçe'ye çevirdiğimizde açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre Linea blok zincirinin arkasındaki Consensus projesi çeşitli finansman turlarında 725 milyon dolar topladı. Yani neredeyse 1 milyar dolara yakın para topladı ve yatırımcılardan 1 lira para almadılar. Gerçekten devasa büyük bir proje olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Zaten Consensus'ın da çok büyük firmalardan birisi olduğunu biliyoruz, özellikle kripto para alanında. Arkadaşlar Linea'yı çok ciddi adette dediğim gibi sepetimde artırmaya başladım. Hedefim inşallah 1 dolar seviyeleri. Bunu uzun vade tutacağım. Yani bu boğa sezonunda belki bu fiyatları yakalayamayabilir ama uzun vadede vereceği airdroplarla güzel kazançlar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Linea'nın ağı çok ucuz arkadaşlar ve bundan dolayı da üzerinde ilerleyen zamanlarda birçok token çıkarılacağını, bunların da Linea sahiplerine airdrop olarak verileceğini düşünüyorum. Yani BNB nasıl arkadaşlar airdroplar sayesinde fiyatını 1000 doların üzerine çıkarttıysa Linea'da da ben minimum arkadaşlar 1 dolar seviyelerini bekliyorum. Şu anda market cap 454 milyon dolar. Bu videoyu zaten bir sene sonrasında inşallah bir başka videomuzda sizlere göstereceğim ve o zaman Linea'da inşallah 1 dolar olmuş olacak. Arkadaşlar bir diğer adet artırdığım projede Ondo. Ondo'da neden adet artırıyorum bunu da söyleyeyim sizlere. Şu anda 39. sırada markette 2 milyar 890 milyon dolar market cap'i var. Baktığımızda neredeyse Linea'nın arkadaşlar 7-8 katı market cap'i daha büyük. Ondo'da biraz daha az adet artırıyorum ama Linea'da tam anlamıyla gaza bastım arkadaşlar. Onda adetimi fazlasıyla artırıyorum. Şu anda %70 Linea topluyorsam günlük kazançlarımdan %30 da Ondo topluyorum. Ondo'da da arkadaşlar benim en büyük şu anda dikkatimi çeken Ledger'da arkadaşlar Ondo hisse senetleri satılmaya başlandı. Amerikan borsasındaki hisse senetlerini tokenlaştırdılar ve bunları Ledger üzerinden de şu anda hisse senedi olarak satılıyor. Yani RVA dediğimiz arkadaşlar gerçek dünya varlıklarını ilk tokenlaştıran firmalardan birisi Ondo oldu. Baktığımızda şu anda yüzlerce arkadaşlar Amerika'daki hisse senedini Ondo tokenlaştırdı ve Ledger'la da bir partnerlik yaptılar. Şu anda Ledger üzerinde bunlar satılıyor. Ondo Ethereum'dan başlayarak 100'den fazla tokenlaştırılmış ABD hisse senedi ve ETF'ini zincir üzerine getiriyor. Burada baktığımızda zaten hemen sizlere göstermek istiyorum. ABD arkadaşlar Amerikan borsalarının hisse senetleri piyasa değeri yaklaşık 19,3 trilyon Amerikan doları. Burada kripto paralara baktığımızda ise komple market cap 3 trilyon 890 milyar dolar seviyesinde. Yani Amerikan hisse senetleri kripto paranın komple market cap'inin neredeyse 5 katını oluşturuyor. Bundan dolayı da Ondo çok güzel bir yerden girdi piyasaya ve RVA sistemini ilk defa arkadaşlar neredeyse tokenlaştırarak hisse senetlerini bunları faaliyete geçirdi. Şu anda Tesla'nın, Nvidia'nın, eShares'ın arkadaşlar gördüğünüz gibi S&P 500'ün ETF'ini, daha sonrasında eShares'ın Core US arkadaşlar Bond ETF'ini gibi ETF'leri tamamen tokenlaştırdılar ve Ledger'ınızda bunları alarak saklayabiliyorsunuz. Yani hisse senetlerinin de artık kontrolü sizin elinizde olmuş oluyor. Gerçekten de bu iki token'dan beklentim yüksek. Bunlardan birisi Linea, birisi de Ondo arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bu videoda kesinlikle sponsorlu bir içerik yok.
reklam yok arkadaşlar. Tamamen kendi analizlerim ve ilerleyen zamanlarda inşallah bu projeler başarılı oldukça da sizlerden tebrik mesajlarını bekliyorum. Ve arkadaşlar sizlerle hep beraber kazanabilmemiz için bu şekilde yoğun araştırmalarıma devam ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz eğer videomuza beğen yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Videomuzu hype yaparsanız, kanalımıza abone olursanız da çok çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, bol kazançlar, sevgilerle.